4 sezonluk The Boys dizisini bir ayda seyrettim. Şunu söyleyebilirim ki seyredeni güvende hissettirmemek konusunda en başarılı dizi olabilir. Bir çizgi roman serisinden uyarlanan dizide yozlaşmış ve neredeyse hepsi birer katile dönüşmüş süper kahramanların karşısına onları alt etmek için bir dizi tırnak içinde belki yasa dışı ama son derece iyi insanlar çıkıyor. The Boys işte bu iyi insanlar grubuna verilen ad. Aslında hepsi hayatın farklı alanlarında sille yemiş, son derece sertleşmiş, isyankar ve adaletsizliğe karşı savaşan grubun karşısında uluslararası bir şirket var. Bu şirket tüm kapitalizmin mabedi gibi. Başta eğlence olmak üzere tüm sektörlerde egemen ve hepimizin yaşamlarının her alanına nüfuz etmiş bir şirket. İşte bu şirketin vitrininde süper kahramanlar var. Bu süper kahramanların başında ise neredeyse tanrısal özelliklere sahip, hiç alt edilemeyecek gibi duran, lakabı vatansever olan, son derece gelişmiş güçlere sahip bir adam var. The Boys ekibinin başında da son derece sert yöntemlere sahip ama derinlerde de yumuşak bir kalbi olan Billy Butcher var. The Boys, ABD merkezli berbat sisteme yani günümüz kapitalizmine dair her şeyi içeriyor. Ayrıca insana dair tüm duyguları ihtiva ediyor. Hikaye işte bu berbat düzeni alıyor, kendi gerçeküstü alternatif tarihi içerisinde aklın sınırlarını zorlayan uçlara sürüklüyor. Aslında seyrettiğimiz mizah da içeren, grafik şiddeti olabildiğine kullanan, cinsellikte sınır tanımayan fantastik bir dizi. Ama bu diziyi seyrederken günümüz gerçekliğinin içerisinde yaşıyoruz. En başta kirli politikalarla, yalanlarla, manipülasyonlarla bizi aldatanların iç yüzlerini öğreniyoruz. Dizideki süper kahramanların aslında süper kahraman olarak doğmadığını, onların süper kahraman yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla kapitalizmin her şeyi ele geçirebilmek için uyguladığı yöntemler konusunda tüylerimiz diken diken oluyor. Bunu zaten kendi hayatlarımızdan da biliyoruz. Ve şiddete sahip olan süper kahramanların cesur olduğunu düşünmüyoruz. Cesur olanlar süper kahraman olmadığı halde onlarla mücadele edenler. Yani bu mücadele edenlerin, The Boys'un asıl güçleri merhamet ve acıma duygusu. Günümüze de baktığımızda silahları yani gücü ellerinde bulunduranların korkaklar olduklarını da görebiliyoruz. Esas cesaret insani erdemlere sahip olabilmekte. The Boys da bunu gayet iyi vurguluyor. Evet, kaybetseniz bile insan olmanız çok önemli. Kuşkusuz The Boys ile ilgili çok sayıda videoda çok ayrıntılı incelemeler var. Benim bu özetlemeye çalıştığım diziyi bir ay içerisinde 32 bölüm olarak seyreden biri olarak bana yansıttıkları. Bu yansıttıklarını kısaca sizlerle paylaşıyorum. Yoksa her bölümde yaklaşık 2-3 düzine karakterin olduğu ve her bir karakterin hikayesinin çok önemli şeyler söylediği bir dizi var karşımızda. Eğer hiç seyretmeyenler varsa bu videomun onlara yararlı olduğunu düşünüyorum. Mizahı, aksiyonu, serüven duygusunu ama her şeyden önemlisi psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji ile ilgili epey inceleme içeren The Boys dizisi ilgilenilmeyi ve ayrıntılı incelenmeyi hak ediyor tabii ki. Sadece yetişkinlere hitap eden bu dizide her bölümde en az bir tane şoke olacağınız sahne olduğunu da belirtmek isterim. Bu arada şimdilik son olan 4. sezon finalinin gerçekçi bitirildiğini vurgulamak istiyorum.